Netflix'ten Amazon'a, ejderhalardan ajanlara kadar tam 10 bomba dizi listeledim sizin için. Hazırsanız uykusuz geceler başlıyor. Hadi bakalım. Listemize Prime Video'nun yeni gözdesi 56 Days ile buz gibi bir İrlanda rüzgarıyla başlıyoruz. Catherine Ryan Howard'ın o zihin büken kaleminden uyarlanan bu iş, tesadüfi bir market tanışmasını alıp acaba yanındaki kişi bir seri katil mi yoksa sadece sosyal anksiyetesi mi var ikilemini hapsediyor. Dizinin sinematografisi o klostrofobik kilit altında kalma hissini iliğimize kadar işliyor. İki farklı zaman dilimi arasında mekik dokurken Oliver'ın dairesindeki o meşhur cesedin kime ait olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yönetmen izleyici adeta bir laboratuvar faresine çevirmiş. Her ipucu bir labirent. Yani dostlarım, pandemi döneminde ekmek mayalamayı öğrenemeyen Sierra ve Oliver birbirlerinin hayatını karartmayı seçmişler. Romantizm anlayışları biraz ölümcül. Eğer sevginizin telefon şifresini merak ediyorsanız bu dizi size amatör olduğunuzu hissettirebilir. Dikkatli izleyin. Gurme tayfası, daha ilk diziden heyecanlandık değil mi? Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Haydi tam gaz devam ediyoruz. Ve işte benim favori anarşistim geri dönüyor. Jack Dawkins, namı diğer The Arthur Dorcher, ilk sezonda cerrahlığın o kanlı estetiğiyle hırsızlığın zarif dokunuşunu harmanlayan dizi, çıtayı bu sezon stratosfere çıkarıyor. 100 yıl Avustralya'sının o kirli, terli ve kaotik atmosferi 4K çözünürlükte bile yüzünüze çarpıyor. Jack'in tıp dünyasında modernleşme çabası ile Lady Bell'in ataerkil sisteme attığı o entelektüel kroşeler diziyi sadece bir dönem işi olmaktan çıkarıp politik bir hicve dönüştürüyor. Dostlarım, Jack'in neşter kullanma hızıyla benim ay sonunu getirme hızım yarışır. Biz daha mutfaktan odaya giderken ne alacağımızı unutalım, adam koca bir kıtanın kaderini değiştiriyor. Saygı duymamak elde değil. Netflix'in izlenme canavarı Peter Sutherland 3. roundla karşımızda. The Night Agent bu sezon DC koridorlarından çıkıp uluslararası bir satranç tahtasına oturuyor. Peter artık sadece telefon bekleyen bir memur değil, ahlaki pusulası bozulmuş, vatan mı vicdan mı diye kıvranan bir savaşçı. Aksiyon sahnelerindeki o çiğlik ve kurgunun hızı sizi koltukta dik tutmaya yeminli. Siyasi gerilimin dozajı o kadar yüksek ki Beyaz Saray'ın duvarlarındaki çatlakları bile duyabiliyorsunuz. Peter evladımız da rahat yüzü görmedi. Adamın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama maşallah her sezon daha da fitleşiyor. Sırada MGM Plus ve Prime Video ortaklığından çıkan Avrupa'nın puslu tren garlarında geçen Vanish var. Tom Parker bir anda buhar olup uçuyor. Eşi Alice ise kocam nerede diye çırpınırken aslında ben kiminle evliymişim gerçeğiyle tokat gibi karşılaşıyor. Bu dizi tipik bir kayıp vakası değil. Bir kimlik erozyonu hikayesi. Paris'in o turistik ışıltısının altındaki tekinsiz arka sokaklar Alice'in zihninde kusursuz bir tezat oluşturuyor. Bir insanın tatildeyken ortadan kaybolması için ya gizli ajan olması ya da otel faturasını görmüş olması gerekiyor diye düşünürsünüz ama burada mevzu çok daha derin. Eğer eşiniz bakkala gidiyorum dediğinde 15 dakikadan fazla sürede gelmiyorsa bu diziyi izledikten sonra polise gitmek isteyebilirsiniz. Şüphe en sadık dostunuz olacak. Biraz nostalji, bolca paranoya. 89 yapımı o meşhur filmin dizi uyarlaması olan The Birds, Peacock ekranlarında. Samira ve Rob karakterleri üzerinden günümüz banyo hayatının o sahte mükemmelliğini yerle bir ediyorlar. Komşu paranoyası, perdelerin arkasından dikizlenen hayatlar ve acaba yan komşu bahçeye ceset mi gömüyor yoksa sadece organik tarım mı yapıyor sorusu. Dram komedi türünün bu yılki en sivri dili olmaya aday. Hepimiz bir noktada komşumuzun o gece yarısı gelen garip seslerine kulak kabartmadık. Huzur arıyoruz diyerek taşınılan o siteler aslında açık hava hapishanesinden hallice. Bu diziyi izledikten sonra yan komşumuzun ikram ettiği keki yerken 2 kez düşüneceksiniz. Afiyet olsun. Alex Cross, James Peterson'ın bu efsanevi karakteri 2. sezonda çok daha karanlık bir dehlize giriyor. Azia Mustafa'nın o vakur ve karizmatik duruşu dizinin dedektiflik janrına getirdiği felsefi derinlikle birleşince ortaya beyin yakan bir iş çıkıyor. Bu sezonun kötüsü yozlaşmış sistemi kendi kanıyla yıkamaya çalışan bir intikamcı. Adalet ve yasalar arasındaki
arasındaki o ince çizgiyi öyle bir kaşıyorlar ki kendinizi suçluya hak verirken bulup vicdan azabı çekebilirsiniz. Alex Cross o kadar derin düşüncelere dalıyor ki adamın alnındaki çizgilerden harita çıkarır. Matthew Lillard'ın kadroya girmesi ise pastanın üzerindeki çilek. Polisiye seviyorsanız ve IQ'nuzun zorlanmasından keyif alıyorsanız Cross sizin için biçilmiş kaftan. Şimdi tarihin tozlu sayfalarını biraz sert çevirin. The Grey House, Amerikan İç Savaşı'nı sadece tüfeklerden ve generallerden ibaret sananlar için bir ders niteliği. Casus kadınların o görünmez kahramanlıklarının hikayesi. Dizinin renk paleti o dönemin kasvetini ve umudunu harika yansıtıyor. Kadınların sadece çay partisi düzenlemediğini, savaşın gidişatını dantel işler gibi değiştirdiklerini görmek hem ilham verici hem de sarsıcı. Casusluk dedikleri de öyle James Bond gibi martini içip gezmek değil, her an bir dar ağacında sallanma ihtimaliyle yaşamak. Dark Winds 4. sezonuyla adeta bir görsel şiir vaat ediyor. Navajo polisleri Joe Lepore ve Jim Key bu kez 70'lerin Los Angeles'ına, melekler şehrinin şeytanı yeraltı dünyasına iniyorlar. Kültürel çatışma, mistizm ve sert bir suç hikayesi Zan McLaren'ın hem başrolde sevişmesi hem de yönetmen koltuğunda oturması diziye içeriden bir bakış kazandırmış. Bizim dedektifler çölde rahattı. Şimdi Los Angeles trafiğine ve karmaşasına düşmüşler. Görsel şölen istediğiniz Apple TV buyurun dedi. Monarch geri döndü ve bu kez istikamet Kafatası Adası. Godzilla ve yavrularının aile draması bittiyse şimdi okyanusun dibinden yükselen yeni tehditlere odaklanıyoruz. Dizinin en büyük başarısı o devasa yaratıkların gölgesinde kalan insan hikayesini ıskalamaması. Görsel efektler o kadar gerçekçi ki ekrandan üzerinize su sıçrayacak zannediyorsunuz. Ama kabul edelim dev kertenkelelerin kapışmasını izlemek akşam haberlerini izlemekten çok daha mantıklı günümüzde. Ve zirvede Mart ayının asıl bombası Paradise. İlk sezonunun o klostrofobik sığınak atmosferinden sonra bu sezon yukarıya o ölümcül ve bilinmez dünyaya çıkıyoruz. Xavier Collins'in eşini bulma çabası aslında bir insanlık dramına dönüşüyor. Bilim kurgunun o soğuk estetiği ile politik gerilimin sıcaklığı harika bir denge kuruyor. Sığınağın altındaki hiyerarşi çatırdarken yukarıdaki kaosun aslında planlı olup olmadığını sorguluyoruz. Paradise bize şunu öğretiyor. Nereye kaçarsanız kaçın yanınızda hep aynı insanları götürdüğünüz sürece o sığınak size dar gelecek. Xavier kardeşimiz de dışarı çıkınca keşke sığınakta kalsaydım kira derdim yoktu der mi bilmem ama biz izlerken tırnaklarımızı yiyeceğiz. Orası kesin. Peki sizin favoriniz hangisi? Kesin izlerim dediğin diziyi yorumlara yaz. Orada tartışalım. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Hadi ben kaçtım.